Gizemli bir uygarlık Khmer İmparatorluğu. Khmerler, Güneydoğu Asya'nın en güçlü imparatorluklarından Hinduizmin hüküm sürdüğü imparatorluk topraklarında pek çok tapınak inşa etmişti. Bunlardan en ünlüsü ise başkentlerinden biri olan Angkor'da bulunan Angkor Wat. Angkor Wat, 9. ve 15. yüzyıllar arasında var olan ve Güneydoğu Asya'nın çoğuna hükmeden Khmer İmparatorluğu'nun başkentinin kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Bir süre boyunca Angkor, dünyanın en büyük şehirleri arasındaydı. Angkor tapınakları, ince oymalarıyla dolu mimarisiyle ve sanatıyla ünlü, tapınaklarda asparas olarak bilinen yarı çıplak ruhların da oymaları bulunuyor. Angkor Wat, yapılar arasında en büyük ve en iyi korunmuş olanı. Kamboçya'daki Angkor Wat Tapınak şehri, turistlerin Asya'da en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olmanın yanında, Güneydoğu Asya'nın çoğuna hükmeden Khmer İmparatorluğu'nun başkentiydi. Ormanların ortasında bulunan Angkor, Hindu tanrısı Vishnu'ya adanmıştı. Kamboçya'da ormanın içine gömülmüş Bang Meela tapınağı da burada bulunan irili ufaklı birçok tapınaktan biri. Tapınağın tam tarihi bilinmese de Angkor Wat'a özdeş mimari stiliyle tarihlendirilebiliyor. Bu nedenle araştırmacılar 12. yüzyılın başında Kral II. Suryavarman döneminde inşa edildiğini düşünüyor. Kralın ana anıtı olan Angkor Wat'tan daha küçük olan Bang Meela, yine de Khmer İmparatorluğu'nun büyük tapınakları arasında yer alıyor ve ormanla bütünleşmiş haliyle günümüzde binlerce turisti ağırlıyor. 2015 yılında yapılan lazer taramaları, bölgede keşfedilmemiş birçok arkeolojik alan bulunduğunu gösterdi. Yağmur ormanları içinde keşfedilen bir şehir, Kamboçya'nın günümüzdeki başkenti Phnom Penh bile daha büyük olabilir. Khmerlerin inşa ettiği yapıların çoğu ahşap ve doğada çözülen diğer malzemelerle yapıldığı için yıllar içinde yok oldular ve orman yağmurlarının altında kaldılar. Fakat lidar teknolojisi toprak yığınlarını, duvar temellerini, duvarları, yolları ve bitki örtüsünün altında kalıp görünmeyen diğer kalıcı yapıları tespit edebiliyor. Yapılan lidar taramaları, yağmur ormanlarının altında şehirler ve tapınak komplekslerinin büyüklüğünü ortaya çıkarıyor. Tanrı Kral yaparsa, Angkor Wat dünyanın en büyük dini yapısı olarak biliniyor. 1113 yılında tahta geçen Khmer Kralı II. Suryavarman tarafından yaptırılmış ve Hindu tanrısı Vishnu'ya adanmış. II. Suryavarman önemli bir kral. Khmerlerin Fetret devrine son vererek tüm imparatorluk unsurlarını birleştirmiş, küçük krallıklarla dolu bu coğrafyada bugünkü Güney Vietnam'da kalan Champa Krallığı hariç birçok krallığı dize getirmiş, vergiye bağlamış. Khmer halkı Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi gördüğü bu güçlü krala tapmış. II. Suryavarman Tanrı Kral ilan edilmiş. Angkor bir mühendislik, mimarlık ve sanat harikası olarak gelişerek dünyanın en büyük şehri olmuş. Müthiş bir kanal sistemi ve su rezervuarları yapılmış. Böylece topraktan 3-4 kez ürün alınmış. Khmerler suya ve pirince hükmetmişler. Ama tüm bunlar yetmemiş imparatora. Hindistan'ı ve kutsal Varanasi'yi de Khmer topraklarına katmak üzere sefere çıkmış, savaşırken ölmüş. Angkor Wat tapınağına da gömülmüş. Altın Çağ'dan çöküşe. Khmer İmparatorluğu 13. yüzyılda gerilemeye başlamış, 15. yüzyılda Siam Krallığı'nın saldırısından sonra 600 yıllık Khmer medeniyeti sona ermiş. Halk Angkor'u tamamen terk ederek Phnom Penh'e göçmüş. Orman Angkor ve tapınaklarını sarmalayarak yüzyıllarca gözlerden uzak tutmuş. Ta ki Fransızlar gelene kadar.
1860 yılında ormandaki kalıntılar söylentisini duyan Fransız Henry Mougot, yerel halkın yardımıyla Angkor Wat'a ulaşmış. Tapınak çizimleri 400 yıl sonra Batılıların gözlerini açmış. Bu arada Uzak Doğu'yu sömürgeleştiren Fransızlar, Siam'ın himayesindeki Kamboçya'ya göz dikmiş. Bunu fırsat bilen Kamboçya kralı Norodom, hem Siam'a hem de Vietnam'ın artan etkisine karşı Fransızlardan yardım istemiş. 1863'te Kamboçya Fransa'nın himayesine girmiş, Fransızlar Angkor'da temizleme çalışmaları başlatmışlar. Değerli parçaları da Fransa'ya taşımışlar. Ancak dünya savaşları, Kamboçya'nın bağımsızlığı, iç savaşlar derken Khmer İmparatorluğu'nun yıkılış nedeni ve halkın Angkor'u terk etme gerekçesi bir sır olarak kalmış. Çinli diplomat Zhou Dao Guan, 1200 yılında yazdığı anıların ve tapınak kitabelerindeki Khmerce bilgilerin dışına çıkılamamış. Khmer büyüyüp geliştikçe tanrı kralların yaptırdığı dev tapınakların, manastırların sayısı artmış, tapınaklar ekonomik ve siyasi gücünün merkezi haline gelmiş. Tapınaklarda yaşayan din adamlarının, öğrencilerin, hizmetlilerin sayısı ile beraber halkın üzerindeki vergi yükü de artmış. Tapınak duvarlarındaki yazılardan öğrendiğimize göre halk, tapınakları beslemek için elinde avucunda ne varsa getirip bağışlamış. Küçük çocuklarını dahi. Nüfus arttıkça yeni çeltik tarlalarına ihtiyaç duyulmuş, Kulen tepesindeki ağaçları keserek tarlalar açmışlar. Daha fazla su depolamışlar. Khmerler doğaya hükmetmeye çalışırken iklim değişiklikleri hesaplarını bozmuş. Angkor ve komşu ülkelerdeki ağaçlardan alınan örnekler sulak ve verimli yılların ardından 1300 yıllarında 30 yıl süren bir kuraklık dönemini kanıtlıyor. Çeltik tarlalarını yok eden kuraklığın yosun ve eğrelti otlarıyla kaplanan rezervuar sularının kalitesini de bozduğu, kuraklığın ardından gelen bol yağışlı dönemde ise kuruyan ve tıkanan kanalların coşkun suları engelleyemediği ve su baskınlarının evleri yıkıp geçtiği artık biliniyor. Din ve doğanın vurduğu Khmerlere 1432'de Siam Krallığı büyük bir güçle saldırınca çaresiz kalan halk Angkor'u terk etmiş. Evet arkadaşlar, Khmer İmparatorluğu hakkında da bu şekilde bir makale sunmak istedim size. Antik bir imparatorluk bu da. Kamboçya taraflarında çok güzel bir ormanlık alanın tam ortasında bu krallık. Lidar teknolojisi biliyorsunuz artık arkeologların da kullandığı bir teknoloji. Yani tamamen kapalı ortamlarda, hatta üstü toprakla kaplanmış ortamların bile altını gösterip o teknolojiyle altında oluşan yapıları da görebilme imkanı sağlıyor arkeologlara. Bu şekilde birçok keşif yapıldı. Angkor Wat ve Khmer İmparatorluğu'nun tamamen eserlerinin ve diğer bulgularının ortaya çıkması bu teknolojiye bağlı olarak oldu. Hatta çeşitli belgesel kanallarında bir tane belgeseli var Khmer İmparatorluğu ile ilgili. Ben de onu izlemiştim. Gerçekten doğal bir ortamda olduğunu zaten belgeseli izleyince görebilirsiniz. Tam yeşilliklerin içinde. Muhtemelen de bu imparatorluğun bu çöküş dönemlerini yaşamasına neden olan şey bu ormanlık alanları makalede de bahsettiğim gibi yakıp yıkmalarından kaynaklanıyor. Evet, benim söyleyeceklerim de bu kadar. Videoma yorumda bulunmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da değerlendiriyorum. Yazarsanız eğer geri dönüşte sağlıyorum. Teşekkür ederim.